arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir bebe yünüm var. Güzel bir model başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Umarım siz de beğenir benimle yaparsınız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayımızı. Evet, 6 ilmekte bir model için çıkarttım. Sonuna da 3 ilmek ekliyorum. 2 model üzerinden anlatacağım. Şöyle. Şimdi ilmeklerimizi çıkardıktan sonra birkaç sıra lastik hazırlayalım. Lastiklerimi de ters örerek birkaç sıra haroşa lastik yapacağım, yani ters örerek. Şöyle lastiğimizi tamamlayıp gelelim. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde ters öreceğim. Şöyle haroşa lastiğimi hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek düz. Daha sonraki ilmeğin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Arada 5 ilmek düz öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Sıra sonunda 3 düz örerek sıramızı tamamlayalım. Aralarda 5 düzümüz olacak modellerin arasında. Sıra başında ve sıra sonunda 3 düz olacak. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Ama bakın ilk 3 tanesini ters ördüm. Geldim burada üçlü ilmeğe. Bunu da ters öreceğim. Bunu bu şekilde öreceğim. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğin üçünü bir topladım. Ters ördüm şu şekilde. Yine tek ilmeğe düşürdüm. Arada 5 ters, o üçlü ilmeğe gelene kadar olan ilmeklerimizi ters örelim yine. Üçlüye geldim. İpi kendimden tarafa aldım. Daha sonra bu 3 ilmeği toplayarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ters ilmek ördüm. Sıra sonunda ikinci sıramızı tamamladık. İlmeklerimizi ters ördük. Sadece şu üçlülerimizi üçünü bir alarak ters ördük. Şöyle. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm şimdi. Bakın bir öncekinde şimdi aynı işlemi yapacağım. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Buradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakinde yine aynı işlemi yapıyorum. Arka boşluktan ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bir artırma yaptım ve ilmeğimi düz ördüm. Arada şimdi 3 düz ilmek örelim. Geldim yine buradaki bir önceki ilmeğime. Aynı işlemi yapıyorum. Bir düz, daha sonra yine aynı 1 ilmekten 3 ilmek çıkarma işlemi. Sıra sonunda 2 ilmek.
Daha sonra kenar ilmeğini de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra. Arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Bu üçlü ilmeğin üçünü bir alarak ters örelim. Şöyle üçünü bir aldım. Bu şekilde ters ördüm. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Üçlüleri bu şekilde alarak ters öreceğiz. Diğer teklileri de yine ters örüyoruz. Sizin eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Ben terslerimi normalde böyle örüyorum. Ama üçlüye gelince böyle almam gerekiyor. Dördüncü sıramızı da yine ters örerek tamamladık. Kenar ilmeklerini ben düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 5. sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi yine bir tane burada artırma yapacağız. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım aldım. Bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Burada artırmalarımızı yani 3 ilmeği tamamladık. Bakın baklava dilimi oluştu. 1, 2, tekrar bir işlem yaptık şu artırmalarda. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek düz ördüm 2 model arasında. Sıradaki ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım aldım. Bir ilmek artırma yaptım ve sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonunda 3 düz ilmek örelim. Daha sonra kenar ilmeğini. 5. sıramızı da tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi ters öreceğim. Ama bu üçlü ilmeklerime gelince üçünü bir alarak yani kesme işlemi yapıyoruz ters örerek. Tek ilmeğe düşürdük tekrar arka yüzünde. Evet, burada üçlü ilmeğe geldim. İpi kendimden tarafa aldım. Üçünü bir aldım, ters ördüm ve kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonunda 3 ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 6 sıradan modeli kurmuş oldum. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. İkinci model yani kaydırarak kurulacak. Şu ortaya gelecek. Buradaki işlem bu ortaya gelecek. Hep birlikte yapalım. Modeli tekrar kuruyorum. Yani ikinci kez kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düz ördüm. Bakın ortadaki düze geldi. 3 ilmeğimiz vardı. Ortadaki düze geldik. Buradan bir ilmek çıkardım aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Burada daha sonra bir ilmek daha ördüm. Sıra sonunda yani 6 ilmek düz olarak ördüm. Modele siz devam edeceksiniz zaten. Bu işlemi yaptıktan sonra 5 düz örüyoruz. Buraya geldiğimizde şu ilmeğimize tekrar modeli kuracağız. 5 düzden sonra 6. ilmeğe şuradaki işlemi yapacaksınız. Ben şöyle küçük bir parça yaptığım için şöyle böyle oldu. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İkinci model kurulumun. Yine ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece üçlüleri üçünü bir alarak ters öreceğiz. Kesme işlemi yapacağız yani orada. Geldim burada üçlüye. İpi kendimden tarafa aldım. Üçünü bir aldım. Ters örerek kestim.
Daha sonraki ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geldim. Bakın modeli buraya kaydırmış olduk. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3, 4, 5 ilmek şimdi düz ördüm. Bakın. 5 düzden sonra buradaki şu üçlünün bir önündekindeyiz. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım aldım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Bir sonrakinde yine artırma işlemi yapıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Şimdi burada ikilimizi yaptık. Devamındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Siz modelde 5 düzden sonra tekrar artırma işlemi yapacaksınız. Evet. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örelim. Üçlü olan ilmekleri de üçünü bir alarak ters öreceğiz. Kesme işlemini orada yapacağız tekrar. Ön yüzünde artırma yapmıştık bu üçlü ilmeği. Şimdi kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yoksa ilmek sayımız artar. Üçlüyü aldım. Ters örerek kestim. Daha sonra bütün ilmeklerimi yani sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi burada 4 bakın. Yani 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördüm. Ortaya geldim. Yine artırma işlemi yapalım burada. Ve devamında yine ilmeklerimizi düz örerek devam ediyorum. İkinci modelin 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, yine üçlüye geldim. Üçünü bir aldım, ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeklerimi ters örüyorum. Siz yine üçlüye geldiğinizde üçünü bir alarak ters öreceksiniz. Evet, modeli kaydırarak ikinci kez de kurmuş olduğum model böyle devam ediyor arkadaşlar. 6 sıra bu şekilde yaptık. 6 sırada modeli kaydırarak yaptık. Model gayet güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model. Kabartmalı şöyle gösterişli. Bir parçada şöyle hazırladım bakın. Burada birkaç sıra haroşa lastik kullandım. Burada hazır lastik uyguladım. Bu lastiğin yapımı var kanalımda. Bulamazsanız linkini bırakırım aşağıya. Evet, arka yüzü de şöyle. Kabartmalı, güzel, gösterişli bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Bakın şöyle 4 yapraklı yoncaya benziyor. Sizler neye benzettiniz? Onları da yorumlarda belirtin. Şöyle bırakayım. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.